videoyla karşınızdayım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi bir haftadır. Gerçekten. Evet canlarım ciğerlerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Kendimi parçalayacağım. Çok güzel bir video olacak. Bu videonun sonunu getireceğiz. İnşallah. Hanımlar beyler, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir video yapıyoruz. Ramazan ayındayız ama ben sağlık sebeplerinden dolayı bugün oruç tutamadım. Affedin. Allah'ım. Allah affetsin, siz niye affediyorsanız. Neyse. Yani bugün biraz yiyeceğim, içeceğim. Siz de eğer iftar saatinden önce izliyorsanız daha çok yemeli içmeli bir video olacağı için sizden özür diliyorum. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu anda brüt askeri ücret Türkiye'de ortalama 26.000, net askeri ücret işte 22.100 lira. Yani bu da günlük olarak bir askeri ücretlinin 731 lira gibi bir şey kazandığına tekabül ediyor. Ben de bu 730 lirayla, yani düz hesap 730 lira ile bir gün geçireceğim. Şimdi daha sabah erken saatlerdeyiz. Saat 9. Yeni uyanmadım. Hiç uyumadım. Hemen çıkacağız. Arkadaşlar dışarıda bu 730 TL ile bir gün boyunca İstanbul'da ne yapabiliriz? Bunları göreceğiz. Kocaman bir alkış. Kocaman alkış. Bence bir alkış. Arkadaşlar 730 TL ile bir günde bakalım neler yapılır, nerelere gidilebilir, neler yenir, neler içilebilir. Güzel bir hem bir vlog olacak hem de güzel bir test videosu olacak, deney videosu olacak. Bence hepsi bir arada olacak ve çok güzel olacak. Ne dersiniz? Hadi şimdi bir hazırlanalım, ondan sonra çıkalım. Dışarıda para harcamaya başlayalım. 730 TL günlük. Haydi neler gelir neler. Bakalım neler gelir. Hadi hazırlanalım ve çıkalım. Gelmek ister misin oğlucuğum? Sonra gidecek paradan ne olacak? Bir de az önce şöyle bir şey yaşadım. Onu da hemen anlatmak istiyorum. Ayaküstü Allah'ım, başıma gelmeye kalmadı ya. Yemin ederim şu son bir haftadır başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir yani. Şimdi doğalgazcılar gelecekti, beni aradılar. 10-15 dakikaya geliyoruz dediler. Ben de bir çıkıp bir doğalgaz saatine bir bakayım dedim. Gazım kesikti. Ondan sonra gazım kesikti değil, sayacı. Dur lan bir toparlayayım konuyu, kafam karıştı, dur. Arkadaşlar şimdi eski kiracının borcundan dolayı gelip benim sayacımı söküp götürmüşlerdi. Sayacın takılması neredeyse bir haftayı falan buldu. Ondan sonra gaz açma randevusu aldım. Gaz açmaya geleceklerdi. Ben de o arada tabii gazı açmıştım. Biraz kullanıyordum haliyle, ev soğuk falan. Neyse gelecekler, ben o gazı bir kapatayım dedim hani onlar gelmeden önce. İllegal bir işmiş gibi, halbuki illegal bir iş değildi o kadar yani. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. Bir kapıya çıkayım onu kapatayım dedim. Kapıya çıktım, onu kapatacakken gölge kapıyı kapattı. Kaldım şöyle şortla tişörtle kaldım kapının önünde. Bir 10-15 dakika oyalandım. Doğalgazcı geldi hemen. O da tabii içeriye bakamadı. Bakamadığı için de onay veremedi gaza. Gitti. Ha tamam bir şey olmaz dedi. Tekrar randevu alın. Yaparız dediler. Sorun olmadı. Ama kapıda kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Telefonun yanımda değil, hiçbir şey. Şöyle şortla tişörtle çıktım. Soğukta terlikle, ev içi terliğiyle. İşte ne yapayım ne edeyim derken aşağıda bir 1 milyoncu vardı. Öyle diyeyim, anlarsınız, Japon pazarı. Yok ya. Allah Allah. Hemen ona indim, abi hani açabilecek kart gibi bir şey var mı dedim. Adam baktı, bakındı etti. Şu kimlik kılıfları oluyor. Yeni kartların kılıfları oluyor böyle plastik. En fazla olursa bu olur dedim. Abi ver dedim, ben sana açarsan parasını getireceğim dedim. Geldim biraz zorladım, bir 15-20 dakika denedim. 15-20 dakika sonunda elimi de incittim ama yine de açmayı becerdim kapıyı, öyle içeriye girdim bu arada. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi bir haftadır. Gerçekten. Hemen yol üstü onun parasını veririz, onu da görmüş olursunuz. Bence güzel oldu kombinimiz. Yes. Hayırdır be kanka? Şu şeyden almıştım da, kartlıktan. Evet abi. Kapıyı açmak için. Ne kadardı o acaba? Fazla olur ya. 15 Yok sıkıntı yok ya. Dışarıda kaldım biliyor musunuz? Kapının dışında, onunla açtım. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Evet, şimdi ilk olarak minibüse bineceğiz. Minibüs ücreti 25 lira. Daha dışarı adım atar atmaz 25 lira eksildi bile. Şimdi bir yerde oturdum.
önce bir planlama yapalım istiyorum. Şimdi önümüzde 3 seçeneğimiz var. Öncelikle sokak simidi ve çay. Bu ikisi ortalama 40 lira falan tutacaktır. İkinci seçenek güzel bir kafede oturup güzel bir kahvaltı tabağı ve çay. Bunun da ortalama maliyeti büyük ihtimal 200-250 lira bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Üçüncü seçeneğimiz de işte Starbucks'tan kahve ve yanına bir kruvasan falan. Bunun da yine ortalama 200-250 civarı minimum olacağını düşünüyorum. Bana göre en mantıklısı güzel bir kafede oturup şöyle küçük bir kahvaltı tabağı eşliğince bence bir kahvaltı yapmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum çünkü. Günün ilerleyen saatlerinde hemen acıkmamak için. Rota olarak da şöyle bir Eminönü, oraları bir gezelim. Ondan sonra rotamızı çizelim. Ama önce güzel bir kafe bulalım o tarafa geçmeden. Ya da Beşiktaş'ta aslında güzel bir... Aynen Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı'nda güzel bir kahvaltı tabağıyla bir kahvaltı yapalım. Sonrasında Eminönü'ne geçelim. Şöyle bir bütçe kontrolü de yapalım. Bütçemiz 705 lira. 25 lira minibüse vermiş olduk ve kaldı 705 liramız. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltı tabağı biraz daha fazla pahalıya geleceğini düşündüğüm için gözleme aldım. Bir patatesli gözleme. Bence gözleme de iş görür kahvaltı için. Yani normal kahvaltının yerini tutmasa da. Gözleme artı çay. Okeyiz. Yani kahvaltı yapıyoruz ama öğlen oldu. Çok sıcak ama çok güzel gözlemesi gerçekten. İyi ki patatesli gözleme söylemişim. Kahvaltı tabağından daha güzel oldu bana kalırsa. Yandım deyip üstüne çay içmem. Böyle canınızı çektiriyorum ama inşallah daha güzellerini sizler de yersiniz. Size göstermek için mecburen çekiyorum. Ben şimdi afiyetle yiyeyim. Daha sonra devam edelim. Gerçekten o kadar güzel, sıcak, güzel. Yok Ali'ye değil Ali. Gayet tecrübem var. 5 dakikada falan yedim ya herhalde, yemeği var ya sıcak sıcak. Kesin mideme dokunacak. Siz de ekran başında bir şeyler yiyip içiyor musunuz izlerken? Çok güzel. Evet. 240. 140. Daha günün başlangıcındayız. Daha yeni kahvaltı yaptık ama bakiyemizin yarısı bitti. Daha çok gezmeye ayıralım biraz daha bütçeyi diye düşünüyorum. Öğle yemeği yemezsek akşamı çıkarabiliriz. Belki. Deniz otobüsüne bineceğiz. Oradan Eminönü'ne geçeceğiz. Hava da şansıma bugün güzel, çok soğuk değil. Mis gibi ya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan bir like atın şimdiden bence. Evet arkadaşlar, şimdi Eminönü sokaklarına giriş yapmış bulunuyoruz. Herkes dışarıda yani. Hava o kadar güzel ki. Baksanıza ortama. Topkapı Sarayı Müzesi. Açıksa bir müzeye bakalım. Müzeyi gezelim önce. Arkadaşlar biraz spontane ama çok güzel bir video olmuyor mu sizce de? Oha bak, sıra var. Tam gününü bulmuşum var ya arkadaşlar. Güç bela içeriye girdim. Kalabalığı siz de gördünüz. Herkes vakit geçirmek için iftara kadar bu yolu seçiyor ve turist de çok bu arada. Onu da söylemiş olayım. Ondan dolayı kalabalık, bir de ekstradan hava da bugün güzel. Hava kaç gündür baya soğuktu. Bugün hava baya güzel. Ondan dolayı da biraz kalabalık. Ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün
kadınlar gününü kutlarım. Gerçekten kadınlar bizim veli nimetimiz. Biz yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi onlar dijital, biz analog yani. On off. İyi ki varlar. İyi ki varsınız. Hanım hiç olur mu? Bayanlar güldür mü, çiçektir. Buranın maketi. Ben daha nerede olduğumu anlamadım ki ya. Burası 1722 yılında Sultan 3. Ahmet döneminde Veziri Azam İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış. Burası normalde hamamın sularını kaynatmak için odun konulup ateş yakılan yer. Yan tarafta zaten direkt hamamın kendisi var. Burası da işte o odunları yakıp işte suları ısıtıp banyo yapabildikleri, işte yıkanabildikleri, belki de alem yapabildikleri o meşhur hamam. Antep'in hanımları, dikilleri külhanları. Arkadaşlar burası kısaca sarayın içerisinde mutfakta, haremde, misafir ağırlarken, bayramlarda, özel tarihlerde kullanılan çini işlemeli özellikle porselenler, kapkacakların bulunduğu yer. Yani öyle ki haremde kullanılan kapkacaklar ayrı, özel günlerde kullanılanlar ayrı. Saraydaki her alanın kendine ait kapkacakları, kendine ait bir motifleri, kendine ait stilleri var. Hepsi birbirinden güzel. 6-7 koridor falan ve hepsinde ayrı ayrı dolu yani. Öyle diyeyim size. Siz zaten duraklatıp izlersiniz. Ama gerçekten çok güzel yani, her zaman gösterişe önem verilmiş yani. Bizim kültürümüzde, her tarihte. Arkadaşlar gerçekten saray mutfağı o kadar güzel, o kadar donanımlıymış ki yani yokmuş gerçekten içinde, var ya, mükemmel. Arkadaşlar yaklaşık 2 saattir geziyorum. Hem dilim damağım kurudu hem de bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Gerçekten muazzam. Ya inanılmaz güzel. Her detaya ayrı güzel. Anlatamam size. Gerçekten buraları gelip ya böyle bir günde de istiral yapmazsın ya. Topkapı Sarayı'nın içinde de ayrı ayrı, mesela harem müzesi falan filan diye daha içinde de ayrıyeten satılan biletler var ve bu normal biletlerin 2 katı falan yani. Bayağı bir gezdim. 2-3 saattir geziyorum neredeyse. Karış karış gezmeye çalıştım sizlere göstermek için. Bayağı bir yoruldum. Artık dilim damağım kurudu yani. Artık çıkıyorum buradan. Benim gezdiğim yerler normal standart giriş biletine ait olan yerler yani, öyle diyeyim size. Ekstra bir müze için para falan ödemedim. Ama gerçekten çok güzel yani, muazzam. Yani saray hayatı işte, anladınız mı? Buraya gelip görmenizi de tavsiye ederim. Çok güzel yani. Şimdi çıkayım, güzel bir kafede bir yerde böyle oturup bir şeyler içmek istiyorum. Bir kendime gelmek istiyorum. Bir enerjim yerine gelsin. Ayaklarım da ağrıdı artık yürümekten yani. O kadar diyebilirim size.
küçük şirin bir kafe buldum. Şimdi oturdum. Çok rahattı. Ayaklarıma kara sular indi çünkü. Hemen attım kendimi yani. Şimdi 105 TL'ye de kahve aldık. Geriye tahminimce 250 falan 240 civarı bir bütçemiz kaldı diye tahmin ediyorum. Birazdan bakacağım. Yol parasını da hesaplayıp rotasyonumuzu nereye çevirebiliriz diye düşünüyorum. Yani size daha nereyi gösterebilirim. Mecburen karşıya geçmek zorunda kalacağım eve dönüş yolu için. 40 lira buradan Beşiktaş'a dönüş yol parasına vereceğim. Ondan sonrasında da bir 30 lira tekrardan Mecidiyeköy'e yani evimin oraya dönmek için vereceğim. Yani 70 lira şu an yol parası bütçesi ayırmam gerek. Onun dışında kalan parayla da ne yiyebilirim? Onu bilmiyorum ya da nereye gidebilirim, size başka nereye gösterebilirim onu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'a gitmişken size Ortaköy'ü gösterebilirim. Büyük ihtimal oradan da bir 30 lira tekrar öderiz. 30 lira da dönüş, 60 lira. Yemeğe paramız kalmayacak bu arada ya. Ne öğlen yemeği yedik ne de akşam yemeği yiyebileceğimizi düşünmüyorum bu arada. Gidelim Ortaköy'e. Ortaköy'ü de bir size göstermiş olayım. Orada biraz gezelim. Onun dışında bakalım yiyecek bir şeye paramız kalıyor mu? Kalıyorsa da ne gibi bir şeye kalıyor? Popkek mi, topkek mi? Arkadaşlar gördüğünüz bu görkemli cami Ortaköy Büyük Mecidiye Camii. Gerçekten çok görkemli, çok güzel. Özellikle dışarıdan zaten köprüyle görüntüsünün bağdaştığı için birçok İstanbul resminin temsili olarak İstanbul'u temsil ediyor diyebiliriz zaten Büyük Mecidiye Camii. Gerçekten çok güzel ama işlemeleri, o tavandaki nakışları. Arkadaşlar Ortaköy Mecidiye Camii 1853 yılında Abdülmecit tarafından yapılmış. O dönemde bu zaten Boğaz'a da doğru uzanan bahçesiyle, manzarasıyla görkem katması amacıyla yapılmış zaten. Çok iyi değil mi? Ben çok üşüdüm bu arada ya. Hem acıktım hem üşüdüm. Ortaköy Camii'nin hemen yan tarafında güzel çay bahçesi var. Güzel bir açık alanı var. Oradan köprü manzarasını akşam da gündüz de çok güzel izleyebiliyorsunuz. Gelince buraları bence gezin, görün. Bir de Ortaköy'e geldiğinizde kumpir yiyebilirsiniz. Buranın zaten kumpiri meşhurdur. Gel gel yapıyorlar zaten. Bayağı bir turist çekmeye çalışıyorlar. Burası da gerçekten çok güzel turist çeken bir mekan. Bu şekilde böyle güzel takılar, incikler, boncuklar satılıyor. Bak. Aslında Ortaköy'de gidilecek, gezilecek yerler bunlarla sınırlı değil. Ama böyle güzel manzaralı kafeler falan var. Maalesef ona bütçemiz kalmadığı için bu kadar gezebildik. Şimdi bir mekana burger yemeye girdim. Ama bütçemiz ne kadar kaldı şu an onu tam kestiremiyorum. Hesaplayamadım yani tam. 150-160 civarında bir paramız kaldı diye düşünüyorum ki daha bir de yol parası var onun üstüne. Öğlen öğünü zaten yiyemedik. Bunu akşam öğünü yerine yiyoruz bu aralar. Şimdi saat oldu, saat 6 falan yani. Belki daha da geçkin şu an tam algım gitti yani soğuktan dondum. En ucuz menüsü 180 lira. Ben de onu söyleyeceğim. Bu video amacına ulaşsın en azından bir akşam yemeği de yemiş olalım. Yoksa bir dürüm falanla da geçiştirebilirdik aslında. Normalde menü şeklinde işte yanında patatesi, kolası, hamburgerli 260 lira. Tabii bizim o kadar bütçemiz olmadığı için onu yiyeceğiz. Eve de artık yürüyerek gideriz. 2 günde gideriz herhalde Ortaköy'den Mecidiyeköy'e yürüyerek. 2 gün sürer. Abi çok zor. Kahvaltıda da istediğimiz kahvaltı tabağını yiyemedik. Video kapanışından önce böyle bütçe analizi yapacağız da bence bütçenin büyük kısmı yola gitti zaten. Burgerimiz geldi. Burger yani bildiğiniz sade, yanında içecek yok, patates yok, sadece burger. Burger yiyelim de gerçekten seviyorum bu aralar. Çok güzel burgeri var. Tek kişi yani bak ben tek kişiyim. Asgari ücretle geçinen bir insan yanında bir eşini, çocuğunu, bir şeyini alıp yani hafta sonu böyle bir gezmeye çıkamayacak.
çıkarsa kafadan bir herhalde 3-5 binlik olur yani. Kafadan diyorum yani. Bak ciddi söylüyorum. Neyse ben şimdi burgerimi yiyeyim. Ondan sonra eve vardığımızda bütçeleri de bir tartışırız. Bir analizler yaparız. Yemin kuru kuru var ya boğazıma dizildi ya. Ya o kadar kuru değil ama yani yanına bir içecek olsaydı iyi olurdu. Gerçekten Allah kimseyi yoklukla sınamaz. Allah'ım beni lütfen varlıkla sına. Ferrari'min içinde ağlamak istiyorum. Para beni bozsun istiyorum Allah'ım. Yalnız burger çok güzeldi ya. 5 dakika ya yediğim yemekleri de var ya yemin ederim 5 dakikada yiyorum biraz tadını çıkararak yiyemedim ya. Gözleme de çok güzeldi. Burger de şu an harbi çok güzeldi. Tadını da çıkarmadan hapır hapır yiyorum hemen 5 dakikada ya. Doyamadım çünkü. Açım hala açım yani. Bir su alıp içmedim bu arada ya sabahtan beri fark ettiniz mi? Kahveyi falan içtim, çayı içtim. 6-7 litreden fazla su içen biriyim yani. Belki daha fazla. Bir de ona para verseydik bugünün sonu çıkmazdı, hiç çıkmazdı. Bu kadar yorgunluğun üstüne de şimdi taban tepmeyeyim ya. Ben bir yine iyi ETT'ye bineyim. Siz de beni affedin artık. Bu seferlik böyle olsun. Ağam. Paşam. Ne yapayım ya şimdi o kadar taban tepemem. Zaten sabahtan beri size bir şeyleri göstereceğim diye çok dolandım. Ben şimdi eve geçiyorum. Evet canlarım ciğerlerim hemen eve girdim. Olayın sıcağı sıcağına bir olayları yorumlayalım istedim. Şu an ne kadar harcadım, ne yaptım, ne ettim bilmiyorum. Büyük ihtimal biraz biz eksideyiz. Onun yani ona %100 eminim. Bence çok verimli geçti yani. Maksimum bir gün nasıl kullanılabilirdi? Bence bu şekil kullanılabilirdi. Ya benim amacım aslında şuydu. Bu 730 TL ile 24 saat geçirmek veya bir günün tamamını geçirmek. Daha bunun üstüne belki bir kahve içerdin, çay içerdin, bir şeyler daha yiyip içip ya da başka bir mekana da gidebilirdin. Ya da ne bileyim etkinlik yani eğlenceli bir etkinlik falan daha yapılabilirdi diye düşünüyorum. Salonu da balkona katak mı lan? He? Normalde ulaşımı farklı şekillerde kendi içimde değerlendirdim aslında yola çıkmadan önce. Yani seçeneklerim vardı. Martı, işte otobüs, İETT, metrobüs, metro falan, taksi falan. Taksi zaten taksiye binsek zaten daha baştan para bitmişti bu arada. Onu baştan elemiştim ondan dolayı. Ama yine de yola bence çok para gitti. 700 TL ile bir gün geçirmek kolay mıydı? Ya ne kolaydı ne zordu. Ama bana kalırsa biz şartları biraz zorladık. Ama kolay mıydı? Çok kolay olduğunu söyleyemem. Çünkü daha günün yani daha yeni hava kararmaya başladı. Biz günü bitirmiş olduk ve ekside bitirmiş olduk yani anladın mı? Tabii efendim. Tek kişiyle bir de. Bir de öyle düşünelim yani. Yaşam zor. Paran olmayınca zor. Öyle diyeyim. Bu challenge'a dair şunu sorabiliriz. Hani daha ekonomik yaşamak mümkün mü? Ya bana kalırsa mümkün değil. Çünkü şöyle. Tamam biz bugünü dışarıda geçirdik gibi hesaplıyoruz ama bunu eve uyarlarsak olmadı. Eğer beğeni atarsınız yorumlarda eğer isterseniz bunu eve de uyarlayabiliriz aslında. Hani bir günde evde ne kadarlık bir bütçe ayırarak gün geçirebiliyoruz. Aslında bunu da bir test edebiliriz. Güzel bir challenge olabilir. Aynı şeyi yapacaksın. Evde de yumurtan olacak. Yani yine sabah kahvaltı için işte çay, şu bu. Onların parası. Yine öğlen yemeğini hesaplasan. Arada bir hani evin içinde dahi olsan bir şeyler atıştırmak istersin. Akşam yemeği zaten yarım kilo tavuk aldığını düşün. Pilav yapacaksın yanına. Yağı, tuzu, şunu bunu ufak tefek şeylerini hesapladığında muazzam fiyatlara gelir. Belki daha fazlaya bile gelebilir yani total fiyata bakarsak. Onun için bu challenge'ı da deneyebiliriz eğer isterseniz. Bu challenge'ın amacı zaten asgari ücret olan 22.100 TL'nin günlük karşılığı olan 730 TL ile bir gün geçirilebilir miydi? Bence hayır, geçirilemez. Benim kanaatim bu. Siz ne düşünüyorsunuz zaten yorumlara yazın. Ya şimdi bunu aya yaydığın zaman 730 TL olmazsa 1000 lira 1500 lira olsa dahi yine çok zorlanır insan. Bu şekilde sürdürülebilirlik bir yere kadar, bir yerden sonra tıkanır insan. Bu tarz challenge'ları, denemeleri, böyle deneyleri, deneysel videoları sevdiyseniz de bunu da belirtin arkadaşlar yorumda. Ben
Sevdim aslında. Çok yorucu oldu. Ayaklarıma kara sular indi. Sizlere daha fazla bir şeyler gösterebilmek adına. Yani hepsini almaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Oradan oraya koştur. Kameranın pili yetmedi. Telefonun pili yetmedi. Öbür yedek kameranın pili yetmedi. Bildiğin her şeyim sıfır. Eve geldim şu an. Şarjım %1 şekilde eve girdim. Yemin ederim bak. Bugün 730 TL ile bir gün geçirilebilir mi? Ben bu soruyu test ettim. Sizce de bu bütçe bir gün için az mı fazla mı? Belki de bana az geldi. Size fazla da olabilir. Neyine yetmedi diye de bilirsiniz. Bilmiyorum. Bunları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bence bunu bir seri haline de getirebiliriz. Bütçeleri arttıra farklı denemeler de yapabiliriz. İşte 1500 TL ile 2000 TL ile 3000 5000 ile evde dışarıda tekrardan bu denemeyi bence yapmalıyız. Bu challenge güzel oldu. Ben sevdim. Bunu bir seri haline getirebiliriz. Bu seriye bir isim de aslında bulmak lazım. Bu serinin ismini de siz bulun. Canlarım, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Öncelikle abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim, aşağıdan hemen. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz gelecek videoda.